Selam, kanalıma ve yeni videoma hoş geldin. Bugün sizinle bir okuma maratonu yapıyoruz ve Hizmetçi kitabını okuyoruz. Size şöyle bir şey sordum. Kitaba biraz başladıktan sonra baktım karakterler çok ilgi çekici ve tam dedikodulu. Acaba dedim okuma maratonu mu istersiniz yoksa sonrasında kitap bittikten sonra sadece yorumlayayım mı? Siz de açık ara farkla neyi seçtiniz? Tabii ki okuma maratonunu seçtiniz çünkü dedikoduyu seviyorsunuz. Hadi açık konuşalım şimdi. Ve bence dedikodu kısmında biraz böyle kendimi tutmam gerekecek. Çok aşırı spoiler vermek istemiyorum. Çok aşırı kitapla ilgili önemli böyle kilit noktaları söylememeye çalışarak sizinle böyle dedikodulu bir okuma vlog çekmeye çalışacağım. Yalnız şöyle bir problemimiz var. Şimdi ben başta böyle diyorum ama size göre ne spoilerdir ne değildir onu bilemeyeceğim. O yüzden eğer bilmek istemediğiniz şeyleri şimdiden söylesem kusura bakmayın. Kitabımız Hizmetçi kitabı. Ben İtalyancasından okuduğum için hani şu sayfadayım, bu sayfadayım demeyeceğim size ama hani şu bölümdeyim diyebilirim. Böylece birbirimizi yakalayabiliriz diye düşündüm. Bu arada başlamıştım zaten dediğim gibi. İlerlediğim kısma kadar olan kısmı size şöyle bir söyleyeceğim hemen. Kitabımızın baş kahramanı Millie ve kızımız daha önce böyle bir suç işlediği için cezaevine falan girmiş çıkmış. Tabii ki özgeçmişi kötü olduğu için de iş bulması bayağı bir zor derken bir gün bir iş görüşmesinde Nina ile karşılaşıyor. Tanışıyorlar. Nina evine hizmetçi arayan böyle zengin bir kadın ve onunla tanışıyor ama şöyle bir şey de var. Evi falan geziyor. Evi gezerken dikkat ettiğim şey şu oldu. Nina sürekli böyle bir hani şey bekliyor. Nasıl diyeyim? Evin çok güzel falan gibi şeyler bekleyen bir kadın. Neyse küçük de bir tane kızı varmış ve arada sırada işte onunla ilgilenmesini isteyecek gibi böyle kısa bir ev turu yapıyorlar ve kalacağı yeri de gösteriyor. Bu arada kalacağı yer gerçekten çok kötü. Ev harika, mükemmel, bir sürü odası var işte. Yani ne bileyim böyle sinema odasına kadar tutun her şey var evde ama hizmetçinin kalacağı oda gerçekten çok yani böyle kötü, küçücük bir penceresi var. Yani biraz ürkütücü bir yer. Anlattığı kadarıyla böyle bizi gelecek bir yere benziyor. Ortam kafamda canlandığında öyle canlandı. Ve tabii ki zaten burada işe alınacağını kitabın başında tahmin ediyorsunuz ve evet işe alınıyor. Nasıl oluyor bilmiyorum. Acaba özgeçmişini hani araştırmadılar mı hiç Millie'nin diye ben de düşündüm. Millie de galiba öyle düşündü. Neyse işe kabul ediliyor ve şu an biz içeri girdik. Yani Millie içeri girdi. Girmeden önce ufak bir bahçıvanla bir diyalog oldu. Ben o diyalog esnasında tabii bu arada bahçıvan İtalyanmış adı Enzo. O yüzden onun hani Millie'ye söylediği şeyi ben anladım. O bana spoiler oldu. Ben kitaptan spoiler yedim yani. Başkasından değil direkt kitaptan spoiler yedim ama size söylemeyeyim şimdi ne olduğunu. Siz kitabı okurken onu görürsünüz. İçeri girdiğinde Nina'nın eşiyle tanışıyor. Andrew. Andrew'u hoş buluyor. Ve şöyle anlatayım. Nina bence kıskanç bir karakter. Şu an hemen kıskanç olduğunu bir kısım var. Onunla gösterdi. Nina beni çok eğlendirecek bence. Bir şey söylüyor mesela Millie ve ona ayıp olmasın diye istediği cevabı vermek yerine öyle mi buluyorsun falan gibi bir hani karşı atak falan yapıyor. Ben hemen ilerliyorum. Bakalım neler bulacağım. Buldukça videoyu açacağım ve sizinle konuşacağız. Bir şey söyleyeceğim. Evin küçük kızı inanılmaz zor. Böyle hani köşeye çekip iki tokat atasın gelecek cinsten zor bir kız. 5. bölümde şöyle bir şey var arkadaşlar. Andrew eve dönüyor. Nina'yla yani bütün gün birbirlerini görmemişler. Orada bir karşılaşıyorlar işte. Ve hani şöyle bir diyalog geçiyor. Seni çok özledim. Sen daha çok özlendin. Hayır sen daha çok özlendin gibi bir diyalog geçiyor. O kadar yapmacık koktu ki şu an burası size anlatamam. Burada bir problem var. Yani bunların ilişkisinde bence bir problem var. Millie ilk krizini yaşadığı odayla ilgili zaten odayı çok beğenmemişti. Böyle bir kötü şeyler onda uyandırıyordu. Bu doğrulanacak gibi duruyor ama öyle mi? Bakacağız. Ben Enzo'nun bölümlerini özellikle okumak istiyorum. Çünkü hani İtalyan olduğu için falan biraz böyle bir merak ettim ama birisi lütfen yani Millie'ye desin ki hani artık bir telefonundan da hani bir teşekkür etmenin İtalyancasına bakarsın ya da thank you de yani o kadarlık bence biliyordur. Belki garip olacak ama bazen Nina'dan beklemediğim davranışları Nina sergiliyor. Mesela biraz böyle şey bir kadın hani sağ solu belli olmayan bir kadın. Şimdi mesela bir durum var tamam mı burada? Burada şöyle anlatayım size, çok spoiler olmasın. Millie aslında bir konuyla ilgili yalan söylemek değil de öylesine bir şey söyledi ama onu düzeltmesi gerekiyor. Bayağı bir sonra düzeltti neyse. Ben zannediyorum ki hani yine şey diyecek, sen işte demek böyle yaptın lanet olsun falan gibi bir şey diyecek zannederken Nina sadece şey dedi hani tamam bir daha bana hani böyle bir şey söyleme, bir daha doğru olmayan bir şey söyleme gibi bir şey söyledi. Bu bölümde hani şunu düşünmeye başladım. Nina bir iyi bir kötü bir iyi bir kötü ya. Bu kadın böyle bipolarların göstereceği davranışları gösteriyor arkadaşlar. Yani
Sanki eğer bir psikolojik rahatsızlığı varsa bipolar olabilir gibi geliyor. Bence çünkü kesinlikle var. Normal değil kadın, hani o belli de. Ya ismini hani teşhisi koymaya çalışıyorum. Bipolar olabilir gibi geliyor. 9. bölüme geçtim bu arada. Bunun olduğuna inanamıyorum ama oldu. Burada gerçekten sinirlendim. Yalan söylemeyeceğim. Andrew, sen mutfakta, yani ne yapıyorsun? Ya da hadi tamam mutfaktasın da. Yani nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Çok spoiler vermeden şöyle anlatayım ben size. Bir dakika, şimdi gerildim. Bir saniye. Şimdi şöyle bir şey var. Andrew kızı yemekte işte böyle pişen şeyleri beğenmiyor ve işte istemiyor yemeği. Bu arada Nina da evde değil. Sonrasında işte diyor ki, yani hani kızının ne yiyeceğini tabii biliyor bir baba olarak. Diyor ki hani ona şunu hazırlamamız lazım. Mutfağa gidiyorlar birlikte. Tabii hizmetçi Millie diyor ki ben yaparım, bu benim işim. O da diyor ki ama hani eğer burada yaşayacaksan ve burada çalışacaksan hani bunu bilmen gerekiyor ve bence bir tutorial'a ihtiyacın var diyor. Ve mutfakta böyle başladı tatlı tatlı, şunu şöyle yapacaksın. Böyle olursa işte Cecilia sever. Cecilia bu arada kızların adı. Şöyle böyle falan. Böyle tatlı tatlı şey yapıyor orada. Şimdi mesela orada şu anda Nina yok ama dışarıdan o manzarayı Nina görse kesinlikle hoşlanmayacak ve bunu kocası olarak bence Andrew biliyordur. Yani Andrew'u biraz şey buldum. Gereksiz samimi buldum. Açık söylemek gerekirse. Evet, bence gereksiz samimi. Galiba böyle anlatabiliriz. Dediğim oldu, biliyor musunuz? Hatta yani kadınla ilgili koyduğum tesis var ve fazlası da var. 12. bölümü okurken acaba siz ne düşündünüz? Yorumlarda mutlaka bana yazın. Ben şöyle düşündüm. Hani bu kadar çok rahatsızlığı olan bir kadın var burada ama hani şöyle yapamıyorum işte. Hani rahatsız, sorunlu falan yapamıyorum da hani onun sorunlu olmasının sebebi ne? Onu sorguluyorum. Şurada ufak bir kendi kendime tahmin yürüteceğim. Acaba böyle olmasının sebebi kocası olabilir mi diye düşündüm. Çünkü bu kadar çok teşhis var ve hani hepsiyle birlikte şu anki bugüne kadar gördüğümüz karakteri birleştirdiğim zaman böyle bir eşe sahip bir kişinin böyle bir rahatsızlığa sahip olması sanki örtüşüyor gibi de geldi. Hiç böyle çıkmayabilir bu arada kitabın sonu, onu bilmiyorum ama hani rahatsız olan kişiden çok, yani bence Nina'dan çok onu kimin rahatsız ettiğini düşünmem gerekiyor gibi düşünüyorum. Çünkü ben hep hayatım boyunca öyle olmuştur. Hani işte birinin bir psikolojik rahatsızlığı vardır, okey, ama o aslında bir reaksiyon. O reaksiyonu vermesinin sebebi olan şey neydi? Kişi kimdi ya da gibi. Neyse 13. bölüme geçiyorum. Ne? Gerçekten bu şu an burada oluyor. Yani buna inanamıyorum. 14. bölümde olanlara inanamıyorum. İnanamıyorum. Aşırı sinir bozucu bu arada. Aşırı yani. Bence şu an Nina uyanmalısın. Ya uyan Nina. Hani gidip ben kadını yatakta dürtükleyip şu an uyandıracağım yani. Uyansın çünkü artık o kadına uyuduğu yeter yani bence. Çünkü burada bayağı 2 sayfadan beri mi yalnız bunlar? Ay sinir bozucu ha bayağı. Şu an sinir. Durun biraz okuyayım. Ondan sonra söyleyeceğim size ne olduğunu. Yalnız Nina'nın ortamlara girişi. Sizin ikinizin bu kadar gülecek neyi var diye girdi ya. Ne? O kadar şey oluyor ve sen bunları Millie şöyle tanımlıyorsun. Gereksiz ve rahatsız edici bir kıskançlık olarak tanımlıyorsun. Tamam, bir yandan bir hafif bir suçluluk hissetme de var Millie'de. Millie zaten şöyle, tam da kızamıyorum Millie'ye çünkü şey de diyor hani ya bu şekilde burada olmam hani hiç hoş bir şey değil vesaire vesaire gibi kendini bir yandan yargılıyor ama bir yandan da işte Nina'nın tavrını böyle gereksiz ve rahatsız edici bir kıskançlık olarak yorumluyor. Yorumlayamazsın. Yorumlatmam. Şimdi 15. bölümdeyiz, tamam mı? Ve 15. bölümde de yine benim sinirlerim tepeme çıktı. Ya bu kitap bence psikolojik gerilim değil. Bu kitap böyle biraz sinirsel bir, bilmiyorum, psikolojik gerilim de ben daha çok sinirleniyorum kitapta. Böyle bir tarz var mı acaba? Sinirleri bozan bir kitap falan gibi. Ya burada şimdi şöyle bir şey var. İlla Andrew gelecek ve Nina'ya bir şekilde yardım edecek. Çünkü beyimizin başka işi gücü yok. Ya bu adam iş adamı falan, tamam mı? Eve geliyorsun, yorgunsun, argınsın. Sen niye hizmetçiye yardım etmek istiyorsun? Ki bu kadar olay olmuş, eşini tanıyorsun. Yani ne olsun istiyorsun Andrew yani? Millie sana aşık olsun, Nina işte kıskançlıktan çatlasın ve sen yani yüzde vermeyeceğin biri muhtemelen Millie'de. Yani ne olsun istediğini bilmiyorum. Neyse geliyor illaki işte hani bir şey mi oldu, yardım edeyim vesaire vesaire. Ama asıl konumuz bu değil. Burada bir şey öğrendim. Aileleriyle ilgili. Aile çok perfect görünüyor. Şimdi şöyle bir şey işte. Çok zenginler. Bir karı bir koca, kadın tamam biraz kilolu ama sürekli şey böyle beyazlar içerisinde ve bakımlı giyinen vesaire vesaire, adam desen öyle. Ve bunların bir tane de kız çocukları var. Bu aile tablosu şu anda birden hop yani oldu. Bir olay var onunla birlikte. Bu beni çok şaşırttı. Bir yandan Andrew'u tebrik ettim içten içe. Bir yandan da bu oluşan tablo bir an böyle kırıldı.
Ve bu tabii ki Nina'nın psikolojik rahatsızlıklarını da daha çok tetiklemiştir acaba diye de düşünmeden edemedim. Neyse bugünlük burada kalacak bu kitap. Şu an ben 16. bölüme geçiyorum arkadaşlar. Günaydın. Bugün okuma maratonunun 2. günü ve ben güzel tostlu bir kahvaltı yaptım. Hemen kahvaltı sonrası geleyim oturayım dedim. Çünkü bugün dişçi randevum var. Yani belirli bir saate kadar okuyabilirim. Sonra oraya gitmem gerekecek. Ne kadar okursak o kadar kar yani. Bu arada kahvaltı yaparken de kahveyi yarılamıştım. Onu da aldım geldim. Dedim ki kalan yarısını da birlikte bitiririz. Aslında canım tatlı bir şeyler çekiyor ama şöyle en az 3 bölüm falan okuyayım, bir hak edeyim diye düşünüyorum. Bu arada hangi bölümde kalmıştık dün? 16'dayız. Bu bölümde Nina'nın o arkadaş topluluğunu görmüş oluyoruz. Yani gerçekten bence birçok arkadaş grubu böyle. Nina öyle masadan kalkıyor ve hani içeri doğru gidiyor. O sırada arkasından dönen dedikodulara inanamazsınız. Aslında cidden böyleler. Dedikoducular genelde, hani bu tarz kadınlar işte. Zengin ve hani yapacak hiçbir işleri yok. Hiçbir hayatta sorunları, sıkıntıları yok. Sadece birbirlerinin dedikodusunu yapıyorlar diyebilirim. 18. bölüm. Orada ben de bir koptum. Yani gecenin bir yarısı ve bağırış çağırış. 19. bölüm ve Mili sen neden böylesin? Gerçekten yani şu an rezil oldu. Aşırı rezil oldu. Bahçıvan Enzo'ya karşı çok açık şekilde ve çok davetkar bir şekilde isteklerini dile getirdi ve yani elinde patladı. İyi oldu sana Mili. Gerçekten iyi oldu. Şu an molaya ihtiyacım var çünkü 20. bölüm beni şok etti arkadaşlar. Yani bir şeyler tahmin ediyorsun, tamam mı, okurken, ama bunu tahmin edemezdim yani, hiç aklıma gelmedi. Şöyle bokonotçu aldım geldim. Bunun tadı çok güzel. İçi böyle badem kırıkları ve çikolata dolu bir şey. Yani tam bir bomba. Şu an ihtiyacımız olan şey olduğuna emin olabilirsiniz. Rahatlıyoruz ve devam ediyoruz. Bak şimdi şunu iyice dinle. Buradaki çiftin arasında yaş farkı olduğunu öğreniyoruz ve genç olan adammış. Ve bunu hani adam böyle şikayet etmek için falan söylemiyor. Bir konu var, onunla ilgili söylüyor. O konunun ne olduğunu söylemeyeyim çünkü o da hani böyle bir kitapta önemli bir şey haline geldi. Birkaç bölümdür onu işliyoruz çünkü. Ve kızımız Mili sadece oraya takılıyor. Diyor ki hani Nina senden daha mı büyük? Nina senden daha mı yaşlı? Ya sen niye böyle bir yorum yapıyorsun? Bir tek orayı alıyorsun. Adamın demek istediği aslında çok başka bir şey. Yani bunu söyleyerek bir biyolojik saatten falan bahsetmeye çalışıyor Andrew. Ama Mili oranın altına çizdi şu anda. Ya önemli olan şey burada, çünkü zaten yaş değil yani. Zaten biri birinden büyük olacak arkadaşlar, yani böyle bir şey var. Ve bu tarz şeyler hani böyle çok nasıl diyeyim, eğer bir çift içerisinde bu bir sorun falan değilse, senin yani sen kimsin üçüncü kişi olarak? Sen kimsin de bunun altını çiziyorsun Mili? Yani ne yapmak istiyorsun kızım sen? Zaten Mili adamın içine düştü bu arada. Sürekli işte yok adamın parfümünü koklamalar falanlar filanlar. Yani gerçekten şu an böyle sinir oldum Mili'ye, hani o yüzü falan böyle mimikleri gözümde canlandı. Biraz işlerim vardı, onları hallettim. Sonra akşam için yemek konusunu falan da aradan çıkarttım. Bu arada bir tane kargom geldi. Onun aslında videosunu çekmem lazım. Hani kargo açılımı yapmam lazım. Neyse dedim artık onu yarına atayım. Çünkü çok böyle hani güzel bir yerde kaldı kitap. Hani devam etmesini istediğim bir yerde kaldı. O yüzden şimdi onu okuyacağım. Şöyle 1-1,5 saat daha okuruz. Ondan sonra zaten ufaktan hazırlanmam gerekiyor. Şu an arkadaşlar 23. bölümdeyim. Bakalım neler olacak. Şimdi bu bölümde Nina bir yere gitmesi gerekiyor. Bu da ne demek? Bizim Millie ile Andrew evde baş başa kalacak demek yani. Biraz hani Nina'nın karakterine çok uygun bir şey değil. Bu kadar kıskanç bir kadın kocasını zaten hizmetçiden de kıskanıyor. Neden kalktı gitti? Yani burasını tam bilemiyorum. Bir dakika, bunu konuşmamız lazım. Şu an Nina'nın yediği kazığın haddi hesabı yok arkadaşlar. O kadar büyük bir kazık yedi ki. Kendi kıyafetlerini bir ara Millie'ye vermişti. Hani kendi artık böyle giremediği kıyafetlerin içerisine, kilo oluyor sürekli, Millie'ye vermişti. Ve Millie o elbiselerden bir tanesini kadının kocasıyla dışarı çıkmak için kullandı ve giydi. Yani sözün bittiği yerdeyiz. Ya şu an şurası tam böyle oldu. Ben biliyordum, hani ben bunu biliyordum dediğim bir yer oldu. 26. bölümün sonu.
son 2 cümlesi arkadaşlar. Yani okurken siz de ben biliyordum olmuşsunuzdur bence. 27. bölüme başlıyorum. Ben bu kitabı bu arada hani her yaş grubu okuyabilir diye bulmuyorum şu anda. Özellikle bu bölümden sonra hiç bulmuyorum. Mesela bu işte kitap yorumlayıcıları falan izlediğim YouTuber'lara baktığımızda bu kitabın çok öyle bir yaş sınırı olduğunu düşünmüyorlar. Çünkü çok zararlı bir içerik olmadığını düşünüyorlar. Ama şu bölümde görüyoruz ki tamam, bundan öncekilerde de zaten bence yani şöyle bir şey olup olmaması değil, sadece düşünce şekli de insanların önemlidir ya, burada oldu da, o yüzden hani bu bölümden sonra bence bunu bence bir yaş sınırı var bu kitabın diye düşünüyorum. Çocuklara zaman okutmayın önemsiyorsanız bazı şeyleri. Ne olduğunu söylemeyeceğim, o kadar da şeye girmesin, hani spoiler'a girmesin diye, ama 27. bölüm tamamen bize gösteriyor ki yani bütün hissettiklerim, bütün düşündüklerim Millie ve Andrew hakkında doğruymuş. Ya bir kere de yanıltın. Allah'ın belaları, bir kere de yanıltın insanı yani. 30. bölümün bitişi mükemmel. Yani mükemmel bitti. Nina'dan beklediğim kontrol manyaklığı ve aslında her şeyi bilip sadece hesaplayarak yapıyor oluş çok hoşuma gitti. Bence şu an öyle yapıyor. Her şeyi bildiğine dair çok ufak bir notumuz var ve bununla ilgili ne planladığını çok merak ediyorum Nina'nın. Ama zeki bir kadın olduğunu da düşünüyorum. Hani bir şeyleri öğrendikten sonra hemen reaksiyon göstermek yerine daha planlı programlı gidecek bence. Şu an 31. bölüme geçtim arkadaşlar. Sayfa 172'deyiz. Evet, şuradayım şu anda. Bu arada ışığı da açtım. YouTube ışığını, böyle gözlerim falan da parlıyor. Kusura bakmayın. Neyse, bugünlük bu kadar olacak. Ben okumaya yarın devam edeceğim. Bugün maratonun 3. günü ve bugün müjdeyi vereyim, kitabı bitiriyoruz arkadaşlar. Çünkü oturacağım ve bütün günümü buna vereceğim. Böyle bir karar aldım. Çünkü daha fazla uzatmak istemiyorum. Şöyle bir şey var. Normalde ben bu kitabı aslında çok bölerek okurdum ama okuma maratonu yapıyorum diye böyle biraz diğer işlerimi erteleyip sadece bununla ilgilenmeye çalıştım. Genel olarak öyle yaptım. Dün mesela dişçide bile hani çok zor olsa da benim için okumaya çalıştım biraz. Şimdi 32. bölümdeyim. Bakalım bu bölümde bizi neler bekliyor. Ben dün dişçide bekleme sonundayken okuduğum kısımda bazı gelişmeler olmuştu. Kitabın başından beri benim de çok merak ettiğim bir şey bu. O yüzden söyleyeceğim. Yani biz biliyoruz daha önce Millie hapishanede hani bir geçmişi var, tutuklanmış vesaire, ama ne yaptığını bilmiyoruz. Henüz öğrenemedik ama en azından evdekilerin, yani çalıştığı evdekilerin bu konuyla ilgili bilgisi olup olmadığını öğreniyoruz. Ve şöyle bir şey var 32. bölümde. Beni rahatsız eden bir nokta olduğu için aslında video başlatmak istedim burada. Andrew bu kadar şeyden sonra ilk tek kaldıklarında Millie'ye bununla ilgili bir şey soruyor. Diyor ki hani ne yaptın hapishanede olmak için? Hani sonuçta hepimiz merak ediyoruz nasıl bir suçu olduğunu. Ve daha Millie cevaplamadan da diyor ki ya da diyor boş ver. Bir şey bilmek istemiyorum. Sonuçta bu benimle ilgili bir şey değil gibi bir şey söylüyor. Şimdi burada ben şöyle bir şey düşündüm. Evinizde birini çalıştırıyorsunuz ve yatılı çalıştırıyorsunuz. Daha önce hapse girdiğini öğreniyorsunuz. Hapse girmek için birçok şey yapmış olabilir. Bir şeyler çalmış olabilir. Ya da bilmiyorum, belki aslında bir suç üstüne kalmış olabilir. Yani masum olabilir. Ya da belki de adam öldürmüş olabilir. Gerçekten hani Andrew'un neyse boş ver demesi yani bana çok mantıklı görünmedi. İşte beni ilgilendirmez de. Mesela ilgilendirir, evinde yaşıyor çünkü. Ve şunu düşündürdü bana Andrew'la ilgili. Andrew, sen nasıl bir insansın ki bu insanın ne yaptığını bilmeden rahat rahat hala aynı çatı altında uyuyabilirsin? Bu bir. İkincisi, Andrew, yoksa sen yani bu hapise girmek için yapılan suçlardan korkmuyor musun? Çünkü sen zaten öyle bir insan mısın? Yani belki birçok şey yaptın. Tamam, bir geçmişin yok. Tutuklanmadın. Belki sicilin tertemiz ama bana hani bunu sordurttu. Çünkü korkarsın da. Hani güvenli bulmazsın. Eşin yaşıyor bu evde vesaire falan. Küçük bir çocuk var. İnsan hani burada bir şey oluyor. Açıkçası ben burada ufak bir Andrew'dan kıllandım arkadaşlar. Yani bence bunu sormalıydı, öğrenmeliydi. Sormuyorsa burada bir pislik var. Andrew bence kendini yani ne kadar şey görüyor ki hani yani bana bir şey olmaz, hani ben daha kötüsüyüm gibi görüyor ki bütün o hani suçlu olarak söylenilen yasalarca o tanımı çok önemsemiyor gibi geldi bana. O yüzden ilerleyen bölümlerde bence Andrew ile ilgili çok şok edici şeyler öğrenebiliriz. Zaten başından beri Andrew'u hiç sevmemiştim bu arada. Yapmacık hareketleri olsun, ilişkisinde böyle çok tatlışmış gibi falan davranmaya çalışması, anlayışlıymış gibi davranmaya çalışması ama hep Nina yokken arkasından konuşması vesaire. Hani böyle çok birbiriyle örtüşmeyen hareketleri olduğunu düşünüyorum zaten. Bunun altından böyle Andrew ile ilgili bir şey çıkacak gibi geliyor bana. 33. bölümde bir şey oluyor ve dengeler tamamen alt üst oluyoruz burada.
Tamamen her şey bir anda değişebiliyor. Burada benim dikkatimi çeken bir şey oldu arkadaşlar. Millie diyor ki benim gitmemi ister misin? Andrew da diyor ki hayır, senin kalmanı istiyorum. Şimdi burada Millie'nin kalması ve gitmesi artık yani evde çalışan biri olmasının dışında başka bir ilişkiye döndüğü için aslında Millie'nin kendinin de seçiyor olmasını isterdim. İşleri sadece Andrew'un yönetiyor gibi olması da hoş değil. Yani Millie o kadar hazırsın ki hani Andrew direkt hop işte sen git sen kal falan yapabiliyor. Ya bilmiyorum, ben bu Andrew'u sevmedim kısacası. Ve hani bu bölümlerde şöyle bir şey oldu bende. Daha çok zaten başından beri düşündüğüm bir şeydi. Nina sanki bir şeyler olsun diye uğraşıyor gibi arkadaşlar. Olabilir mi? Yani Nina böyle aslında dediğim gibi çok zeki bir kadın. Bir şeyleri biliyor ama böyle hani bildiğini direkt açık ve net belli etmek yerine bir şeyler planlıyor gibi arkada. Çünkü bildiğini de biliyoruz biz burada. Millie'nin hani o sürekli diken üstünde hissetmesinin sebebi Nina'nın hani bak ben biliyorum aması var. Hani direkt çünkü hamle yapmıyor. Bayağı düşünülmüş, çalışılmış bir şeyler yapıyor gibi görünüyor. O yüzden burada en çok merak ettiğim şey Nina'nın ne planladığı. Şu an bu sahnelerde yani biz 32. bölümdeyiz ve Nina artık buralardan çekiliyor gibi bir durum var ama bence Nina tam oyunun merkezinde de olabilir. Çok merak ediyorum nasıl gidecek diye. Bu arada çok güzel akıyor. Artık hani çok bilmediğim kelime falan da kalmamış ve o yüzden çok hızlı hızlı okuyabiliyorum. Kitapta bölüm atladıkça şey diye düşündüm hep. Acaba burasını söylemeliyim. Acaba burasıyla ilgili konuşmalı mıyım diye. Sonra dedim ki konuşmayayım. Çok aşırı spoiler olur. Aşırı spoiler olur. Son bölümdeyim. Gözümüz aydın. Ben de şaşırıyorum gerçekten. Ve hani şöyle okuyorum. Böyle hani böyleyim sürekli size anlatamam ama öyle bir heyecanla okudum ki. Ya kitabın belirli bir bölümüne kadar gerçekten hiçbir şey yok. Yani şöyle diyebilirim size 33. bölüme kadar falan hiçbir şey yok. Klasik bir Brezilya dizisi. Ama 33. bölümler yani o bölümlerden sonra öyle bir açılıyor ki kitap ama sabretmeniz lazım. Yani yaklaşık 200 sayfa fasafisi okuyoruz gibi hissettim. Ben hani klasik yani hani falan. Ne bekliyorsun işte gibi falan oldum ama ve hani hiçbir şekilde psikolojik gerilim falan hissetmedim ama sonrası öyle bir aktı ki size söylesem ve hani bunun yani dedikodu yapacak çok yeri de vardı ama anlatsam aşırı spoiler olur diye kendimi sürekli tutmaya çalıştım. Ve başardım da şu an son bölümü okuyacağım ve sonra kitabın geriye dönüp böyle genel bir toparlamasını yaparız birlikte. Ve bu kitap burada biter arkadaşlar ve de çok güzel biter. Çok tatmin oldum. Bitişinden yani olayların nasılsa yani düşündüğüm gibi çıkmasından çok mutlu oldum. Bu kitapla ilgili izlediğim birçok videoda insanlar işte tahmin edilebilir bir sonu olmadığını falan söylemişler. Ama şimdi de bundan biraz bahsedelim. Kitabın bence tahmin edilebilir bir sonu vardı. Böyle düşünüyorum. Bana göre öyleydi. Ama tabii ki bu birazcık da şununla alakalı. Normalde hayatınızda neyi nasıl yaptığınızla alakalı. Mesela eğer normalde gerçekten psikolojik sorunlu olan birine ay bu psikolojik sorunlu bu deli falan diyorsanız evet bazı şeyleri tahmin etmeniz sizin için zor olabilir. Ama eğer ya bunun böyle olmasının sebebi neydi falan diye bu biraz dedektif beyni de olabilir. Çalışıyorsa kafanız ki bence benim biraz öyle çalışıyor. Tahmin etmesi çok zor değildi. Biraz böyle zaten yazar ufak ufak işte şeyler bırakmıştı. Hani ipuçları bırakmıştı. Ve o ipuçlarını birleştirdiğinizde aslında götürdüğü yer zaten burası çıkacak gibiydi. Yalnız ben kitabın hani o kadar klasik ve hani entrika gibi aktığını düşündüğüm için böyle yüksek bir çıkışta beklemiyordum. Onu söylemeliyim. O yüzden biraz şaşırdım. Çünkü kitap çok sakin ve çok hani olağan falan gidiyor. Yani bir yerde beni şaşırtır dediğim her yerde beni şaşırtmamıştı. Sonra şöyle bir şey oluyor. Kitabın belli bir kısmından sonra zaten kitap bölüm bölüm, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm. Bu bölümleri geçtikçe görüyorsunuz ki evet bu bölümde hani gerilim var. Bu bölümde bir şeyler var. Bu bölüm çok güzel kurgulanmış dedim. İlk bölümün kurgusunu o kadar beğenmedim. O yüzden hani ona bir şey söyleyemeyeceğim. 2. bölümden sonra açıldığını söyleyebilirim. O yüzden sabrederseniz hani oralara gelirseniz kitabın tadını alabiliyorsunuz kesinlikle. Ve eğer başka bir konuyu eleştirmem gerekirse kitabı ben çok büyük bir beklentiyle okumaya başladım arkadaşlar. Çünkü çok fazla övülüyordu. Ve hani bir şey çok övüldüğünde diyorsun ki hemen o işte her sayfada kafayı yiyeceğiz falan gibi bir şey oluyor ama şöyle bir baktığımda arkadaşlar yani kitabın en sonunda baktığımda evet güzel ama 10 üzerinden bu kadar yüksek bir sayı ben verir miyim? Vermem. Çünkü bunun birkaç tane sebebi var. Birincisi olay örgüsü zaten falan hani bir tek mekan gibi düşünebilirsiniz.
çok küçük bir dışarı çıkıyoruz falan ama genel olarak tek mekan içerisindeyiz. Ve bence en azından o mekanı olabildiğince en güzel derinlemesine şekilde betimlenebilirdi diye düşünüyorum. Daha derin betimlenebilirdi diye düşünüyorum. İkincisi olaylar yaşanırken küçük de bir kız çocuğu var ama biz bunu gerçekten çok az görüyoruz. Yani o küçük kız çocuğunun bütün bunlar olurkenki psikolojisi bence daha bir açılabilirdi diye düşünüyorum. Bence kitapta gerçekten az kişi var. Yani böyle aşırı zengin insanların ve hani böyle aşırı çevresi olan insanların bence hayatları daha canlı oluyor. Yani burada böyle hayatları bu kadar canlı değilmiş gibiydi. Sıkıcı bir hayat. Hani iş ev, iş evde. Hani biraz böyle o anlamda orayı da bir sorgulamadım desem yalan söylemiş olurum. Bence orası eksik kalmıştı. Gerçek zenginler nasıl yaşıyor diye bence bir bakılmalıydı. Çok az böyle bir sosyal yaşantı vardı. Onun dışında evet tamam kitap güzeldi. Peki hani şöyle bir sayıya vuracak olursam. Çok fazla psikolojik gerilim okumadığım için psikolojik gerilim kitapları arasında bence şudur puanı diyemem ama genel olarak benim beklentilerimi biraz düşürdüğü için ve yine de güzel bir kitap olduğunu düşündüğüm için ortalamanın üzerine biraz çıkacağım. Oyum bu kitaba 10 üzerinden 6 olacak. Biliyorum çok beğenilmiş. Biliyorum çok bayılmış. Ama demek ki hani benim kendi fikrim olarak algılayın bunu. Ben böyle görüyorum. Benim gibi okuyan bir insan hani buralarda beğenecektir. O yüzden aslında okunabilir. Çünkü sonuçta 5'in yani ortalamanın her zaman üzerinde bir kitap. Umarım siz de okurken eğlenmişsinizdir. Tepkileriniz nasıldı? Benim tepki verdiğim yerlerde nasıl tepkiler verdiniz? Mutlaka yorumlarda yazın. Benimle birlikte kitap okumak nasıl bu arada? Onu da merak ediyorum. Sevdiniz mi? Çünkü gelecek ayın kitabı geliyor yani biliyorsunuz artık Şubat da geliyor. Ve ben o kitabı seçmeye çalışıyorum. Sevgililer Günü'ne gidecek bir kitap olsun istiyorum arkadaşlar. 2 kitap arasındayım. Hani böyle çok aslında fazla bir seçenek bırakmadım kendime eleye eleye. İçinde aşk olsun istiyorum çünkü biliyorsunuz Sevgililer Günü var. Güzel aşk dolu bir kitap okuyalım istiyorum. O yüzden ikisi arasındayım. Bunu aslında sizinle bir oylayabiliriz. Eğer bu videoyu izlediyseniz, bu videoyu beğendiyseniz like bırakın. Abone değilseniz abone olun. Ve sonra benim topluluk kısmıma gidin. Muhtemelen topluluk kısmında 2 kitap arasından bir oylama yapacağım ve siz benim Şubat ayında okuyacağım kitabı ve hatta belki de sizin okuyacağınız kitabı seçin. Böylece birlikte okumaya başlayalım. Onu da güzelce yorumlarız diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlarım. Hepinizi öpüyorum. İyi okumalar diliyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.